1710 yılında İstanbul'da garip bir şey oldu. 2 yaşındaki bir bebeği 65 yaşındaki bir vezirle nişanlandırdılar. Ümmü Gülsüm Sultan henüz konuşmayı bile öğrenmemişti ama çoktan hayatı planlanmıştı. Beşikteki gelin diyorlardı ona. Bu küçük kızın ne kadar acı çekeceğini o zamanlar kimse bilmiyordu. Nişan töreni görkemli geçti. 10.000 altın harcandı, toplar atıldı, şenlikler yapıldı. Ama bebek Ümmü Gülsüm tüm bunlardan habersizdi. Dadısının kucağında uyuyordu. 63 yaş fark vardı aralarında. Biri beşikte, diğeri mezara yakındı ve bu sadece bir başlangıçtı. Ümmü Gülsüm'ü bekleyen kaderde daha nice acılar vardı. 1708 kışının en dondurucu gecelerinden biri yaşanıyordu. Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde alışılmadık bir telaş hüküm sürüyordu. Kadınlar koridorlarda fısıldaşıyor, ebeler büyük bir süratle odalar arasında gidip geliyordu. Padişah 3. Ahmet'in hanımlarından biri doğum sancısı çekmekteydi. Doğum odası mumlarla aydınlatılmış, ipek yastıklar ve buhurdanlıklardan yükselen güzel kokularla donatılmıştı. Her şey bir hanedan mensubunun dünyaya gelişi için hazırlanmıştı. İlk bebek doğduğunda ebe sevinçle haykırdı. Bu narin bir kız çocuğuydu. Ancak sancılar dinmemişti. Birkaç dakika sonra ikinci bir bebek daha dünyaya gözlerini açtı. 2 kız bebek aynı anda hayata merhaba demişti. Padişah Ahmet bu haberi aldığında büyük bir memnuniyet duydu. İlk bebeğe Ümmü Gülsüm, ikincisine ise Zeynep adı verildi. Ümmü Gülsüm, gül yüzlü anne, Zeynep ise zinet manasına geliyordu. Sarayda 7 gün 7 gece şenlikler düzenlendi. Fakirlere sadakalar dağıtıldı. Valide Sultan torunlarını kucağına aldığında gözleri buğulandı. 2 minik sultan birbirlerine sarılmış halde uyuyordu. İkizler aynı beşikte büyümeye başladı. Aynı süt anneyi emdiler, aynı ninnilerle uyudular. Ümmü Gülsüm biraz daha kuvvetliyken Zeynep daha narin bir yapıdaydı. Ebeler Zeynep Sultan'ın daha hassas olduğunu fark etmişti. Küçük sultan sık sık rahatsızlanıyor ve ağlıyordu. İlkbahar geldiğinde bebekler 6 aylık olmuşlardı. Ümmü Gülsüm hareketli tavırlarıyla oyuncaklarına uzanırken, Zeynep sadece sessizce etrafı izlemekle yetiniyordu. Valide Sultan onları her gün ziyaret ediyor, bu sarayın en güzel sultanları olacaklarını fısıldıyordu. Ancak yaz ayları gelip havalar ısındığında endişeler arttı. Ümmü Gülsüm artık oturabilirken Zeynep hala yatmaya devam ediyordu. Dadılar sultanın neden gelişemediğine dair fısıldaşmaya başlamıştı. Sonbahar yaklaşırken Ümmü Gülsüm ilk adımlarını atmaya çalışıyordu. Zeynep ise iyice zayıf düşmüştü. Kasım ayının 5. gecesi korkulan son gerçekleşti ve Zeynep Sultan sessizce son nefesini verdi. Sabah durumu fark eden ebenin feryatlarıyla saray derin bir matemin içine düştü. Padişah Ahmet, evladının vefatıyla büyük bir keder yaşadı. Zeynep Sultan küçük bir türbeye defnedilirken, Ümmü Gülsüm beşikte yapayalnız kalmıştı. O günden sonra tüm ihtimam Ümmü Gülsüm'e yöneldi. Henüz 1 yaşındaydı ve hayatı ikizinin yokluğunda şekillenmeye başlamıştı. Biliyor musun, Ümmü Gülsüm Sultan'ın hikayesi daha yeni başladı. 2 yaşında nişanlandı ama asıl trajedi henüz başlamadı. İlerleyen dakikalarda nelere göğüs germek zorunda olduğunu duyacaksın. Eğer sen de bu unutulmaz yolculuğa devam etmek istiyorsan, hemen şimdi kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü her yeni bölümde tarih kitaplarında yazmayan o özel anları seninle paylaşıyorum. Ve bir ricam daha var. Yorumlarda nereden ve saat kaçta izlediğini yaz. Dünyanın neresinden beni dinliyorsun? Hazırsan hikayemize geri dönüyoruz. Zeynep Sultan'ın ebedi istirahatgahına uğurlanmasının ardından harem dairesi kasvetli bir sessizliğe büründü. Saray kadınları koridorlarda fısıltıyla konuşuyor, kuytu köşelerden yükselen hıçkırık sesleri taş duvarlarda yankılanıyordu. Küçük Ümmü Gülsüm Sultan, beşiğinde tek başına yatarken, yanı başındaki boşluk henüz adını koyamadığı bir eksikliğin sessiz tanığıydı. Valide Sultan, torununun odasına girdiğinde kalbinde derin bir sızı hissetti. 9 ay boyunca ayrılmaz bir bütün olan 2 küçük can artık kopmuştu.
Biri toprağın bağrında sessizliğe bürünmüş, diğeri ise beşikte savunmasız kalmıştı. Sultan, geride kalan bu tek fidanın korunması için Yaradan'a yakardı. Ümmü Gülsüm Sultan, henüz çok küçük olsa da çevresindeki havanın değiştiğini ruhunda hissediyordu. Geceleri huzursuzca uyanıyor, tesellisi güç ağlamalarla dadıları çaresiz bırakıyordu. 9 ay boyunca aynı anne karnında can bulup aynı nefesle uyumuşlardı. İkizinin yokluğu, minik yüreğinde tarif edilemez bir boşluk açmıştı. 1708 yılının kış ayları sert geçti. Haremdeki çinili sobalar aralıksız yakılıyor, küçük sultanın sıhhati için odalar sıcak tutuluyordu. Padişah 3. Ahmet'in emriyle Ümmü Gülsüm Sultan'ın yanına özel bir dadı tayin edildi. Baharın gelişiyle sultan 1 yaşını doldurdu. Sarayda küçük bir merasim tertip edilse de bu kutlama 1 yıl önceki şanlı şenliklerin gölgesinde kalmıştı. 2 evlat için kurulan hayaller artık sadece bu narin çocuk üzerine inşa ediliyordu. Yaz ayları geldiğinde Ümmü Gülsüm Sultan kararlı adımlarla odada dolaşmaya başlamıştı. Ancak saray koridorlarında konuşulan yeni bir haber, o masumiyetin üzerine siyasetin gölgesini düşürdü. Padişah 3. Ahmet, henüz 1 yaşındaki kızı için devletin geleceğini düşünerek bir nişanlı arayışına girmişti. Sadrazam, Kubbe Veziri Abdurrahman Paşa'nın bu izdivaca talip olduğunu bildirdi. Paşa, 60 yaşını geçmiş, nüfuzlu bir devlet adamıydı. Padişah, bu birlikteliğin hanedan bağlarını güçlendireceğine kanaat getirerek hazırlıkların başlatılmasını buyurdu. Kış yaklaşırken nişan hazırlıkları hız kazandı. Saraya gönderilen altın tepsiler ve mücevherlerin maliyeti 10.000 altını bulmuştu. Ümmü Gülsüm Sultan, adına alınan bu kararlardan habersiz oyuncaklarıyla vakit geçiriyordu. Bir yaşlı vezirle nişanlandığını henüz bilmiyordu. Valide Sultan, torununu bağrına basarken bu masum canı bekleyen meçhul hayat için dua ediyordu. 1710 yılının ilkbaharında Topkapı Sarayı'nda hummalı bir hazırlık yaşanıyordu. Nişan merasimi yaklaşmaktaydı ve Ümmü Gülsüm Sultan artık 2 yaşındaydı. Henüz tam cümleler kuramıyor, sadece tekil kelimelerle meramını anlatabiliyordu. En büyük neşesi saray bahçesinde koşmak ve oyuncaklarıyla vakit geçirmekti. Ancak birkaç gün sonra henüz bilincinde olmadığı hayatının en mühim dönüm noktalarından biri gerçekleşecekti. Saray kadınları küçük sultan için ipek bir kaftan ve altın işlemeli bir kuşak hazırladılar. Ümmü Gülsüm Sultan üzerinde provalar yapılırken çevresindeki bu telaşa neşeyle gülümsüyordu. Merasim günü geldiğinde sarayda şenlik havası esti, toplar atıldı ve mehterin gür sesi duyuldu. Abdurrahman Paşa saraya görkemli bir alayla giriş yaptı. Yanında altın dolu sandıklar ve nadide ipekler getirmişti. Padişah 3. Ahmet Paşa'yı huzuruna kabul etti. Abdurrahman Paşa 65 yaşındaydı. Sakalları bembeyaz olmuştu ve adımları yaşlılığın ağırlığını taşıyordu. Deneyimli bir devlet adamı olan Paşa, 2 yaşındaki bir sultanla nişanlanmanın verdiği sorumlulukla hünkârın önünde eğildi. Nişan merasimi büyük salonda Şeyhülislam'ın dualarıyla icra edildi. Küçük sultan, dadısının kucağında parlayan mücevherleri merakla izliyordu. Şeyhülislam nişanı resmileştirdiğinde salonda büyük bir coşku yaşandı. Ümmü Gülsüm Sultan bu ani kalabalıktan ürkerek ağlayınca dadısı onu şefkatle bağrına bastı. Tören sona erdiğinde Abdurrahman Paşa, gelenekler gereği küçük nişanlısını göremeden saraydan ayrıldı. Artık sultanın büyümesini ve evlilik çağına gelmesini bekleyecekti. Valide Sultan, torununun masum yüzünü okşarken bu birleşmenin ona ne getireceğini düşünmekten kendini alamadı. Paşa yaşlıydı. Sultan 16 yaşına bastığında paşa 80'ine merdiven dayamış olacaktı. Ümmü Gülsüm Sultan ise nişanlandığından habersiz oyunlarına geri döndü. Bahçedeki kuşları izliyor, çiçekleri kokluyordu. İkisi arasındaki 63 yıllık yaş farkı, birinin çocukluğuyla diğerinin ömrünün son demlerini aynı mukavelede birleştirmişti. Önemli olan siyasi bağlar ve devletin âli menfaatleriydi. Nişan törenini takip eden yıllar, Ümmü Gülsüm Sultan için sükûnet içinde geçti. 3, 4 derken 5 yaşına ulaştı.
Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde altın işlemeli odalar ve ipek yastıklar arasında büyümesini sürdürdü. Her türlü maddi imkana sahip olsa da saray geleneklerinin getirdiği o görünmez sınırlar çevresini kuşatmıştı. Sabahları dadısının yumuşak sesiyle uyanıyor, güne ibadet ve dualarla başlıyordu. Henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen Osmanlı hanedan usullerine göre yetiştiriliyor, edep, ahlak ve dini bilgiler zihnine nakşediliyordu. Kahvaltıdan sonra ise ilim vakti geliyordu. Hocalar eşliğinde Arapça harflerle tanışıyor, Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyordu. Bazen sıkılıp gözü pencereden dışarıdaki kuşlara kaysa da hocasının uyarısıyla hemen dersine geri dönüyordu. Öğleden sonraları ise sanat eğitimiyle geçiyordu. Küçük elleriyle iğne tutmayı, ipek kumaşlara zarif çiçek nakışları işlemeyi öğreniyordu. Akşamları Padişah 3. Ahmet kızlarını ziyaret ettiğinde Ümmü Gülsüm Sultan neşeyle babasına koşuyor, gün boyu öğrendiği şiirleri ve işlediği nakışları anlatıyordu. Padişah kızının saçlarını okşarken bazen Abdurrahman Paşa'dan söz açıyordu. Küçük sultan, nişanlım kelimesini ezberden söylese de bu ismin hayatındaki karşılığını henüz kavrayamıyordu. Çünkü paşayı hiç görmemiş, sesini dahi duymamıştı. Yıllar ilerledikçe okuma yazmayı söktü. Güzel sanatları olan yeteneği gelişti. Ancak saray bahçesinin yüksek duvarlarının ötesini hiç görmemişti. Bir gün pencereden dışarıyı izlerken sokaktaki çocukların koşuşturduğunu görüp neden onlar gibi dışarı çıkamadığını sorduğunda dadısından padişah kızı olmanın sorumluluklarına dair cevaplar alıyordu. Kaderinin başkaları tarafından çizildiğini, kiminle evleneceğinin ve nasıl yaşayacağının çoktan kararlaştırıldığını hissetmeye başlıyordu. 7 yaşına geldiğinde sarayda bir haber yayıldı. Abdurrahman Paşa ağır bir hastalığa yakalanmış, yatağa düşmüştü. Ümmü Gülsüm Sultan bu haberi duyduğunda ne hissetmesi gerektiğini bilemedi. Hiç tanımadığı nişanlısı için üzülmeli miydi? Yoksa bu durum hayatında yeni bir kapı mı açacaktı? Saray koridorlarında fısıltılar artarken o altın kafesindeki derslerine ve nakışlarına devam ediyordu. Zihninde cevapsız sorularla başkalarının belirlediği o sessiz hayatı yaşamaktan başka çaresi yoktu. Ümmü Gülsüm Sultan 7 yaşına ulaştığında nişanlısı hakkında daha fazla malumat edinmeye başladı. Saray kadınları bazen Abdurrahman Paşa'nın zenginliğinden, bazen de altın dolu sandıklarla bezeli görkemli konağından sitayişle bahsediyordu. Küçük sultan bu sözleri merakla dinlese de zihninde nişanlısına dair somut bir sima canlandıramıyordu. Bir gün babası Padişah 3. Ahmet'in huzuruna çıktığında Abdurrahman Paşa'yı görüp göremeyeceğini sordu. Hünkâr kızının bu beklenmedik talebi karşısında bir an duraksadı. Osmanlı geleneklerine göre hanedan mensubu küçük sultanlar izdivaç vakti gelene dek nişanlılarıyla yüz yüze gelmezlerdi. Padişah kızının saçlarını şefkatle okşayarak bu vuslatın ancak o büyüdüğünde gerçekleşebileceğini fısıldadı. Halbuki Abdurrahman Paşa'nın sıhhati gün geçtikçe bozuluyordu. Artık 70 yaşını aşmış olan paşa, dermanı kesilen dizleri ve ağırlaşan nefesiyle saray toplantılarına katılamaz hale gelmişti. Konağındaki yatağında mahsur kalmış, sadece hekimlerin nezaretinde günlerini geçiriyordu. Bir sabah paşanın sadık adamları saraya gelerek hekimlerin artık ümidini kestiği haberini hünkâra arz ettiler. Padişah Ahmet bu haberi sessizlikle karşıladı. Yaşlı vezirin ömrünün son demlerine yaklaştığını biliyordu. Ümmü Gülsüm Sultan saray koridorlarında dolaşırken dadısının mahzun halini fark ettiğinde nişanlısının ağır hasta olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Paşa, küçük sultan için sadece bir isim ve yüksek bir ünvandan ibaretti. 5 yıldır nişanlı olmalarına rağmen bir kez olsun konuşmamış, göz göze gelmemişlerdi. O, Ümmü Gülsüm Sultan'ın hayatındaki hayali bir damat silüetiydi. 1715 yılının sonbaharı kapıyı çaldığında beklenen haber saraya ulaştı. Abdurrahman Paşa, 72 yaşında ebedi yolculuğuna çıktı. Ümmü Gülsüm Sultan ise henüz 7 yaşındaydı. 5 yıl süren bu nişanlılık dönemi boyunca bir kez bile görüşememişlerdi. Paşa, hayali bir damat olarak girdiği hayatından yine bir hayal olarak ayrılmıştı. Büyük bir merasimle uğurlanan paşanın ardından
Ümmü Gülsüm Sultan odasında sessizce duasını etti. O gün saray duvarları arasında hünkâr kızı kalmanın bazen hiç tanımadığım bir kadere boyun eğmek olduğunu ilk kez derinden hissetti. Abdurrahman Paşa'nın ebedi yolculuğuna uğurlanmasının ardından Topkapı Sarayı derin bir sessizliğe büründü. Ümmü Gülsüm Sultan artık nişanlı değildi. 7 yaşındaydı ve 5 yıllık o hayali bağ bir sonbahar rüzgarıyla dağılıp gitmişti. Odasında oturmuş, pencereden dışarıyı seyrederken içinde tarif edilemez bir boşluk hissediyordu. Bir yanıyla hüzünlenmesi, yas tutması gerektiğini düşünse de hiç tanımadığı bir sima için gözyaşı dökemiyordu. Dadısı yanına gelip teselli etmek istediğinde Ümmü Gülsüm Sultan sadece tanımadığı birine karşı neden bir şey hissedemediğini sordu. Aldığı cevapsa saray geleneklerinin sarsılmaz gerçeğiydi. Hanedan sultanları için tanımadan bağlanmak ve tanımadan bir ömre evet demek, nesiller boyu süregelen bir yazgıydı. Takip eden yıllar, küçük sultan için nişansız olmanın getirdiği kısa süreli bir ferahlıkla geçti. 8 yaşına geldiğinde, babası Padişah 3. Ahmet'le yaptığı bir sohbette, hayatının kontrolünün tamamen devletin âli menfaatlerine bağlı olduğunu bir kez daha kavradı. Evlilik, gönül rızasından ziyade yerine getirilmesi gereken mühim bir vazife olarak önünde duruyordu. 9 yaşına ulaştığında, sarayda Lale Devri'nin o ışıltılı ve sanat dolu günleri başlamıştı. Bahçeler yeniden düzenleniyor, köşkler inşa ediliyor ve görkemli şenlikler tertip ediliyordu. Valide Sultan, torununun büyüdüğünü gördükçe ona hanedan kadınlarının bazen devletin dengesini koruyan en mühim unsurlar olduğunu hatırlatıyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, büyükannesinin gözlerindeki hüznü gördüğünde kendi geleceğinin de benzer bir fedakarlık üzerine kurulacağını hissetti. 10 yaşına bastığı bir bahar sabahı, aynadaki aksine baktığında artık çocukluktan genç kızlığa adım atmaktaydı. Siyah saçları ve ela gözleriyle dikkat çeken bu çehrenin, ileride yapılacak yeni siyasi anlaşmaların bir nişanesi olacağını biliyordu. Abdurrahman Paşa'nın vefatı, onun için bir son değil, aslında hayatı boyunca sürecek olan o ağır sorumluluklar zincirinin ilk halkasıydı. Gelecek yeni paşalar ve yeni kararlar karşısında payına düşen tek şeyin bu asil duruşu korumak olduğunu derinden kavradı. 1718 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nde bambaşka bir dönem vuku bulmaya başladı. Padişah 3. Ahmet, sarayı, bahçeleri ve İstanbul sokaklarını adeta birer cennet bahçesine çevirmekteydi. Tarihin Lale Devri olarak anacağı bu görkemli dünlerin tam ortasında Ümmü Gülsüm Sultan 10 yaşına ulaşmıştı. Sarayın bahçeleri binlerce lale ile donatılmıştı. Her renkten çiçek, Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın bu zarif tutkusunun birer nişanesi olarak boy gösteriyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, harem penceresinden bu renk cümbüşünü izliyor, akşamları yakılan kandillerin ve yükselen namelerin büyüsüne kapılıyordu. Babası kağıthanede inşa edilen Sadabat kasrına gideceklerini müjdelediğinde küçük sultanın kalbi heyecanla çarptı. Sonunda saray duvarlarının ötesini görebilecekti. Sadabat'a gidildiğinde Ümmü Gülsüm Sultan ilk defa Topkapı Sarayı'nın dışındaki bir dünya ile tanıştı. Derenin kenarında mermer sütunlar ve altın işlemeli tavanlar arasında yürürken kısa bir süreliğine de olsa özgürlüğü hissetti. Ancak akşam olup saraya dönüldüğünde o ışıltılı hayat yerini yine haremin sessiz koridorlarına bıraktı. Ümmü Gülsüm Sultan, hünkâr kızı olmanın bedelini her geçen gün daha derinden kavruyordu. 12 yaşına geldiğinde saray koridorlarında yeni evlilik planları fısıldanmaya başladı. Ablası Fatma Sultan'ın mühim bir paşayla nişanlanmasının ardından sıranın kendisine yaklaştığını biliyordu. Valide Sultan, torununun artık genç bir hanım olduğunu ve yakında kendisi için de uygun bir damat adayının seçileceğini haber verdiğinde, sultanın zihninde geçmişteki o hayali bağ canlandı. Hiç tanımadığı Abdurrahman Paşa ile geçen o 5 yılı ve paşanın vefatıyla sonuçlanan süreci hatırladı. Lale Devri'nin şenlikleri devam ederken, Ümmü Gülsüm Sultan pencereden dışarıyı gözlemlediğinde, sarayın gösterişli yaşantısıyla halkın sessiz sitemi arasındaki uçurumu fark etmeye başladı. 13 yaşına bastığında artık çocukluk hayallerinden sıyrılmış, aklı ve güzelliğiyle dikkat çeken bir sultan olmuştu.
kaderinin yeni bir imza ile tekrar şekillenmek üzere olduğunu hissediyordu. Bu kez kurulan bağ gerçek bir izdivaca dönüşecekti. Ancak seçme arzusu, devletin âli menfaatlerinin gölgesinde kalmaya mahkumdu. Saray koridorlarında 1723 yılının sonbaharında büyük bir heyecan dalgası yayılıyordu. Padişah 3. Ahmet, kerimeleri için uygun damat adaylarını belirlemek üzere hazırlıklara başlamıştı. Ümmü Gülsüm Sultan artık 15 yaşındaydı ve evlilik çağına adım atmıştı. Harem kadınları kendi aralarında fısıldaşıyor, hünkârın bu mühim kararı kimin lehine vereceğini merakla bekliyorlardı. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa, padişahın huzuruna çıkarak yeğeni Ali Paşa'yı önerdi. Ali Paşa, genç, dirayetli ve akıllı bir devlet adamı olarak tanınıyordu. Padişah, sadrazamın bu önerisini uygun buldu. Ali Paşa 25 yaşındaydı. Bu durum 15 yaşındaki Ümmü Gülsüm Sultan için büyük bir haberdi. Üçlü bir düğün tertip edilmesi kararlaştırıldı. Hatice Sultan ve Atike Sultan da Ali Paşa'nın kardeşleriyle bu bağa dahil edilecekti. Haber hareme ulaştığında Ümmü Gülsüm Sultan'ın kalbi hızlı çarpmaya başladı. Zihninde geçmişteki o anı, hiç görmediği ilk nişanlısı Abdurrahman Paşa'yı hatırladı. Aralarındaki 63 yıllık o uçurumun aksine, bu seferki nişanlısı kendisinden sadece 10 yaş büyüktü. Dadası müjdeli haberi verdiğinde sultanın ilk sorusu, nişanlısının gerçekten genç olup olmadığına dairdi. 25 yaşında bir paşa, hayatının baharında bir sultan için yeni bir umut demekti. Ancak sarsılmaz gelenekler yine hükmünü sürdürüyordu. Merasime kadar yüzünü göremeyecek, sesini duyamayacaktı. Ümmü Gülsüm Sultan içine çekerek bu yazgıyı kabullendi. Sarayda günlerce süren hazırlıklar başladı. İpek kaftanlar dikildi, inci taclar ve mücevherler hazırlandı. Bir akşam kız kardeşleriyle bir araya geldiğinde, abdası Hatice Sultan'ın heyecanına karşılık kendi temkinli duruşunu korudu. İlk nişanlısının vefatıyla yarım kalan o süreci unutmamıştı. 1724 yılının ilk günlerinde dondurucu bir kış sabahı nişan merasimi gerçekleştirildi. Toplar atıldı, mehterin gür sesi İstanbul semalarında yankılandı. Şeyhülislam huzurunda 3 sultanın birden nikah akitleri kıyıldı. Ümmü Gülsüm Sultan artık çocuk değildi. Gururlu bir şekilde ayakta duruyor, dualara eşlik ediyordu. Merasim sonrası gönderilen altın bilezikler ve inci gerdanlıklar elinde parlasa da kalbindeki o meçhul boşluk henüz dolmamıştı. Bir yıl sonra gerçekleşecek düğünle birlikte hayatı boyunca tanımadığı bu adamla aynı kaderi paylaşacaktı. Devletin âli menfaatleri bir kez daha bireysel saadetlerin önüne geçmişti. Saray, 1724 yılının Şubat ayı geldiğinde görkemli bir düğün için son hazırlıklarını tamamlıyordu. Ümmü Gülsüm Sultan 16 yaşına basmıştı ve artık hayatını birleştireceği genç Ali Paşa ile yeni bir yola girmeye hazırdı. Bir yıldır nişanlı olmalarına rağmen birbirlerini hiç görmemişlerdi. Gelenekler gereği ilk karşılaşmaları düğün gecesi gerçekleşecekti. Hazırlıklar aylar öncesinden başlamıştı. Çeyiz sandıkları dolusu kıymetli libaslar, nadide mücevherler ve ev eşyaları hünkârın emriyle özenle hazırlanmıştı. Ümmü Gülsüm Sultan, gelin odasında kırmızı, altın işlemeli ve incilerle bezeli kaftanıyla aynadaki aksine bakıyordu. Başındaki tacı ve yüzündeki narin tezyinatla bir tablo kadar kusursuz görünse de, zihninde cevapsız soruların ağırlığını taşıyordu. Düğün günü olan 20 Şubat 1724'te Topkapı Sarayı adeta bir çiçek bahçesine bürünmüştü. Her yer kandillerle aydınlatılmış, mehterin coşkulu sesi İstanbul semalarında yankılanmıştı. Akşam olduğunda Padişah 3. Ahmet damatları huzuruna kabul ederek hediyelerini sundu ve dualar eşliğinde damatların harem dairesine geçmesine izin verildi. Ümmü Gülsüm Sultan odasında beklerken kapı usulca açıldı ve genç Ali Paşa içeri girdi. Sultan başını kaldırdığında karşısında uzun boylu, sakin bakışlı ve yakışıklı bir beyefendi gördü. Ali Paşa, 16 yaşındaki zevcesinin zarafeti karşısında derin bir hürmetle selam verdi. Sesi yumuşak ve teskin ediciydi. İlk konuşmalarında birbirlerine yabancı olsalar da Ali Paşa'nın anlayışlı tavrı aradaki buzları eritmeye başladı. Sultan Paşa'ya daha önceki nişanlısı Abdurrahman Paşa'nın vefatıyla yarım kalan çocukluk hatıralarından bahsettiğinde Ali Paşa ona bir gölge gibi değil, gerçek bir yoldaş gibi yanında olacağına dair söz verdi.
O sözler Ümmü Gülsüm Sultan'ın yüreğine su serpmişti. Belki de bu izdivaç sadece bir devlet görevi değil, huzurlu bir yuvanın başlangıcı olacaktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğün şenlikleri sona erdi. Ümmü Gülsüm Sultan artık Kadırga Sarayı'na, kocasının hanesine taşınmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Valide Sultan'la gözyaşları içinde vedalaşırken 16 yılını geçirdiği bu yuvadan ayrılmanın hüznünü, yeni hayatının bilinmez heyecanıyla harmanlıyordu. Artık kendi hanesinin sultanı olarak tanımadığı ama ümit beslediği bir geleceğe doğru ilk adımını atıyordu. Düğün şenliği 3 gün 3 gece boyunca aralıksız sürdü. Topkapı Sarayı'ndan Kadırga semtine kadar uzanan tüm yollar fenerlerle aydınlatılmış, her yer ışıl ışıl bir görünüme bürünmüştü. Ümmü Gülsüm Sultan, Hatice Sultan ve Atike Sultan, 3 kız kardeş aynı gün dünya evine girmişti. Osmanlı hanedan tarihinde eşine az rastlanır bu görkemli merasim tüm İstanbul'un dilindeydi. İlk gün şafak vaktinden itibaren hazırlıklar başladı. Sultanlar kına gecesi için en kıymetli ipeklerle süslendiler. Avuç içlerine dualar eşliğinde kınalar yakıldı. Harem duvarlarında geleneksel ezgiler yankılandı. Ümmü Gülsüm Sultan avucundaki kızıllığa bakarken bu sarayda 16 yıl boyunca geçirdiği günleri hatırladı. Geçmişteki o sessiz anlarda hiç görmediği ilk nişanlısı Abdurrahman Paşa'nın vefatıyla yarım kalan çocukluğu zihninde bir anlığına canlandı. Ancak şimdi bekleme devri sona ermişti. İkinci gün merasimin en mühim safhası icra edildi. Padişah 3. Ahmet, vezirleri, devlet ricalini ve ilim erbabını kabul etti. Sarayın büyük salonunda cennet bahçelerini andıran sofralar kuruldu. Her çeşit nefis yemek, şerbet ve tatlı konuklara ikram edildi. Akşam çöktüğünde 3 kız kardeş veda için bir araya geldiler. Ablaları Hatice Sultan artık ayrı hanelerde yaşayacaklarını ama gönül bağlarının asla kopmayacağını fısıldarken üçü de gözyaşlarına hakim olamadı. Tören başladığında genç Ali Paşa ve kardeşleri hünkârın huzurunda yerlerini aldılar. Şeyhülislam nikah akitlerini birbiri ardına kıydı. 3 sultanın evet ikrarı salonu dolduran alkış ve dualarla mühürlendi. Ümmü Gülsüm Sultan, genç Ali Paşa ile birlikte kendilerine tahsis edilen özel odaya geçtiğinde yüreği tarif edilemez bir heyecanla çarpıyordu. Ali Paşa, zevcesinin tedirginliğini ferasetiyle fark ederek ona karşı fevkalade nazik ve anlayışlı bir tavır sergiledi. 3. gün ayrılık vakti gelip çatmıştı. Ümmü Gülsüm Sultan, babası Padişah 3. Ahmet'in ve Valide Sultan'ın ellerini öperek hayır dualarını aldı. 16 yıllık yuvasına veda etmek kolay değildi. Ancak artık kendi hanesinin sultanı olma vaktiydi. Atlı arabalar saray kapısından çıktığında halk "Yaşasın sultanlar!" nidalarıyla sokakları doldurmuştu. Ümmü Gülsüm Sultan pencereden dışarı bakarken Topkapı Sarayı'nın silüeti geride kalıyor, Kadırga Sarayı'ndaki yeni hayatı ise bilinmez ama ümit dolu bir ufuk gibi önünde uzanıyordu. Kadırga Sarayı'nın kapıları 1724 yılının Şubat ayında Ümmü Gülsüm Sultan için yeni bir hayatın eşiği olarak açıldı. Topkapı'nın o devasa atmosferinden sonra burası oldukça sadeydi. Atlı araba kapıya yaklaştığında hizmetliler dışarı çıkmış, yeni sultanlarını karşılamak üzere yerlerini almışlardı. Genç Ali Paşa, zevcesinin arabadan inmesine nezaketle yardım ederken, buranın artık onun hanesi olduğunu fısıldadı. Ümmü Gülsüm Sultan, bahçedeki havuzun şırıltısına baktığında her şeyin zarif ama bir o kadar yabancı olduğunu düşündü. Topkapı'daki mesafeli ilgi, burada yerini bir paşa hanımına gösterilen hususi bir ihtimama bırakmıştı. Ali Paşa sarayı bizzat gezdirerek odaları tanıttı. İlk akşam yemeği oldukça yalın bir sofrada yendi. Saraydaki yüzlerce çeşit yemeğin bulunduğu görkemli ziyafetlerin aksine, burada sadece birkaç kap yemek vardı. Paşa, mutfaklarının saray kadar zengin olmadığını belirterek, mahcubiyetini dile getirdiğinde, sultan sadece gülümsedi. Yemeklerin tadından ziyade kendisine gösterilen bu naif düşünce kalbine dokunmuştu. Düğün ve yolculuğun yorgunluğu gece bastırdığında Ali Paşa'nın gösterdiği anlayış Ümmü Gülsüm Sultan'ı şaşırttı. Sultanın istirahat etmesi için alan tanıyan bu nazik tavır onun zihnindeki sert figürlerden oldukça farklıydı. Sabah uyandığında pencereden bakınca
paşanın bahçede tefekkür ettiğini görüyordu. Karşısında oturan bu adamın artık hayat arkadaşı olduğunu o an daha derinden hissetti. Günler ilerledikçe Kadırga Sarayı o eski yabancılığını yitirmeye başladı. Ali Paşa her fırsatta sultanla sohbet ediyor, onu anlamaya gayret ediyordu. Bir gün neye ihtiyacı olduğunu sorduğunda, Ümmü Gülsüm Sultan, unvanlarının ötesinde bir insan olarak görünmek istediğini dile getirdi. Ali Paşa, onun 16 yaşında ailesinden ayrılmış genç bir kadın olduğunun farkındaydı. Onu her zaman anlayacağına dair verdiği söz, sultanın yüreğindeki endişeleri dindirdi. Ancak siyasetin gölgesi bu huzurun üzerinde her an asılı duruyordu. Nevşehirli İbrahim Paşa'nın yeğeni olan Ali Paşa, mühim kademelerde görev alıyordu. Bir akşam paşanın gecikmesi, Ümmü Gülsüm Sultan'ın yüreğine endişe saldı. Babasının idaresi altında geçen yıllardan devlet işlerinin ne denli fırtınalı olabileceğini iyi biliyordu. Şimdilik sarayda huzurlu bir hava hakim olsa da, kaderin görünmez planları bu sakinliği her an bozabilirdi. Kadırga Sarayı'ndaki ilk aylar geride kaldığında, Ümmü Gülsüm Sultan hayatın çıplak gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Bu yeni hanesi, içine doğduğu Topkapı Sarayı'nın sonsuz zenginliğinden uzaktı. Genç Ali Paşa'nın geliri sınırlıydı ve bir padişah kızına layık hayat standartlarını sürdürmek, mevcut imkanları her geçen gün daha fazla zorluyordu. Bir sabah saray ketüdası huzura çıkarak kasada harcamaları karşılayacak meblağın kalmadığını bildirdi. Ümmü Gülsüm Sultan, ömrü boyunca bolluk içinde yaşamış bir hanedan azası olarak bu durum karşısında derin bir şaşkınlık yaşadı. Ali Paşa, zevcesinin endişesini fark ettiğinde mahcubiyetle içini çekti. Amcası Nevşehirli İbrahim Paşa'dan yardım istemeyi gururuna yediremiyordu. Ancak bu gurur, saray masraflarını karşılamaya yetmiyordu. Günler geçtikçe sofradaki çeşitlilik azaldı. Hizmetlilerin ödemeleri gecikmeye başladı. Dadısından durumun vahametini öğrenen Ümmü Gülsüm Sultan, bir padişah kızı olarak bu kısıtlı yaşamı kabullenmekte zorlanıyordu. Ali Paşa bir akşam zevcesine içini dökerek ona layık bir hayat sunamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sultan, kocasının elini tutarak maddi değerlerden ziyade bir çözüm yolu bulunması gerektiğini vurguladı. Sonunda tek çare olarak hünkârın kapısını çalmak göründü. Bu fikir sultanı huzursuz etse de başka bir çıkış yolu kalmamıştı. Ablası Hatice Sultan'ın ziyareti sırasında döktüğü gözyaşları, hanedan evliliklerinin sadece unvanlardan ibaret olmadığını, bazen ağır sorumluluklar ve mahrumiyetler getirdiğini ona bir kez daha hatırlattı. Ablasının tesellileriyle artık sadece babasına değil, kocasının imkanlarına da bağımlı olduğunu acı bir şekilde fark etti. Sonunda Ali Paşa, Topkapı Sarayı'na giderek Padişah 3. Ahmet'in huzuruna çıktı ve durumunu arz etti. Hünkâr, kerimesinin saadeti için damadının talebini geri çevirmedi. Paşa, Kadırga Sarayı'na müjdeli haberle döndüğünde Ümmü Gülsüm Sultan bir nebze ferahladı. Ancak bu yardım, ona evliliğin bazen gururdan feragat etmek ve sessizce kabullenmek olduğunu da öğretmişti. Padişah 3. Ahmet'ten alınan destek, Kadırga Sarayı'nda ancak kısa süreli bir ferahlık sağlayabildi. Mevsimler değiştikçe o eski ve amansız maddi darlık tekrar kapıyı çaldı. Genç Ali Paşa'nın geliri, bir padişah kerimesinin saray masraflarını, hizmetli aylıklarını ve günlük saray giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, çaresizliğin gölgesi hanesini iyice kuşattığında mühim bir karar verdi. Bu kez babasının huzuruna bizzat kendisi çıkacaktı. Ali Paşa, zevcesinin bu kararı karşısında derin bir mahcubiyet yaşadı. Ancak Ümmü Gülsüm Sultan kararlıydı. Ertesi gün atlı arabasıyla çocukluğunun geçtiği Topkapı Sarayı'nın yolunu tuttu. Sarayın o bildik kokuları ve şadırvan sesleri yerli yerindeydi. Ama o artık bu görkemli yapının bir sakini değil, sadece bir misafiriydi. Padişah 3. Ahmet, kızını sevgiyle karşılasa da Ümmü Gülsüm Sultan konuya girmekte güçlük çekti. Sonunda kısıtlı imkanlarla yaşamanın zorluklarından ve Kadırga Sarayı'ndaki darlıktan bahsettiğinde hünkârın çehresi ciddileşti. Devlet hazinesinin savaşlar ve imar çalışmaları sebebiyle yük altında olduğunu belirten padişah, kızına daha itidalli ve sade bir hayat sürmesini nasihat etti. Bu telkin, Ümmü Gülsüm Sultan'ın yüreğinde bir isyanın kıvılcımını ateşledi.
Çocukluğu boyunca alıştırıldığı o ihtişamlı hayattan sonra, şimdi kendisinden fedakarlık beklenmesi ona ağır geliyordu. Kendi iradesi dışında gerçekleşen bu izdivacın yükümlülüklerini tek başına omuzlamak istemiyordu. Padişah, kızının bu haklı sitemi karşısında yumuşayarak ona son kez bir kese altın verilmesini buyurdu. Ancak bu yardımın bir nihayeti olduğunu ve bundan sonra kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini de kesin bir dille belirtti. Ümmü Gülsüm Sultan, elinde 1000 altınlık keseyle Kadırga Sarayı'na döndüğünde neşeden ziyade bir hüzün taşıyordu. Ali Paşa, zevcesini kapıda karşıladığında yaşanan mahcubiyet ikisinin de diline vurdu. O gece şamdanların ışığında oturan çift, ilk kez gerçek hayatın o sert yüzüyle, hesap ve kitapla baş başa kaldı. Bir hanedan mensubu olsa da hayatın sadece ünvanlardan ibaret olmadığını, sorumlulukların bazen en ağır ipeklerden bile daha fazla yük bindirdiğini o gece derinden hissetti. Evliliğin 2. yılında Ümmü Gülsüm Sultan 17 yaşındayken ilk evladını beklediğinin müjdesini aldı. Genç Ali Paşa bu haberi büyük bir memnuniyetle karşılarken sultanın yüreğinde heyecanla karışık bir endişe hakimdi. Zihninde geçmişteki o kederli anı, henüz 9 aylıkken vefat eden ikiz kardeşi Zeynep Sultan canlandı. Kendi evladının da benzer bir kaderi paylaşıp paylaşmayacağı korkusu, hamilelik aylarında peşini bırakmadı. Ancak Ali Paşa'nın tesellileri ve tecrübeli ebelerin nezaretiyle bu süreci sorunsuzca atlattı. Nihayet vakit geldiğinde bir erkek evlat dünyaya gözlerini açtı. Ali Paşa evladını kucağına aldığında ismi Mehmet olarak belirlendi. Ümmü Gülsüm Sultan saray geleneklerinin aksine evladını kendi şefkatiyle büyütmek istedi. Aradan geçen 2 yılın ardından ikinci evlatları Mustafa, ardındansa Ahmet ve Osman dünyaya geldi. Kadırga Sarayı artık 4 erkek çocuğun neşeli sesleriyle yankılanıyordu. Ümmü Gülsüm Sultan 20'li yaşlarına ulaştığında artık deneyimli bir anne olmuştu. Maddi imkansızlıkların gölgesinde dahi çocuklarının varlığı onun en büyük tesellisiydi. 4 şehzade misali oğlun ardından 5. doğumunda nihayet beklediği kız evladına kavuştu. Bebeğin ismini Ayşe koydular. Ümmü Gülsüm Sultan 24 yaşına bastığında 5 evlat annesi bir hanım olarak hayatın tüm yükünü omuzlamıştı. Ali Paşa iyi bir baba olmuş, çocuklarıyla bizzat ilgilenerek zevcesinin yükünü hafifletmeye gayret etmişti. Bir akşam vakti çocuklar uykuya daldığında Ali Paşa zevcesine ellerindeki en büyük servetin bu 5 sağlıklı evlat olduğunu fısıldadı. Ümmü Gülsüm Sultan bu söze iştirak etse de içten içe büyüyen çocukların artan masraflarını ve Kadırga Sarayı'nın kısıtlı bütçesini düşünmeden edemiyordu. Eğitim, giyim ve iaşe bedelleri her geçen gün ağırlaşıyordu. Şimdilik bu endişeleri kalbinin derinliklerine gömüp evlatlarının masum gülüşleriyle teselli bulmayı tercih etti. Ancak hayatın fırtınalı gerçekleri bu huzurlu yuvayı çok yakında yeniden sınayacaktı. Padişah 3. Ahmet 1728 yılında mühim bir karar aldı. Kerimesi Ümmü Gülsüm Sultan adına İstanbul'un Rum Mehmetpaşa mahallesinde halkın su ihtiyacını karşılayacak zarif bir çeşme inşa ettirecekti. Ümmü Gülsüm Sultan bu haberi aldığında büyük bir memnuniyet yaşadı. Genç Ali Paşa, bu eserin sultanın adını İstanbul semalarında ebediyen yaşatacağını söyleyerek zevcesini tebrik etti. Çeşmenin inşası için en mahir taş ustaları getirildi ve nadide mermerler seçildi. Tek kubbeli olarak tasarlanan yapının üzerine Ümmü Gülsüm Sultan'ın adını taşıyan bir kitabe işlenecekti. İnşaat sahasını Ali Paşa ile birlikte ziyaret eden sultan, mermerlerin yontulmasını ve süslemelerin işlenmesini ilgiyle seyretti. Ustaların bu eserin yüzlerce yıl sonra dahi adını yaşatacağına dair sözleri sultanı derin düşüncelere sevk etti. Bir gün dünyadan göçecek olsa da adının bir hayır vesilesiyle kalacak olması ona garip bir huzur veriyordu. İnşaat aylarca sürdü. Ümmü Gülsüm Sultan bu süre zarfında çocuklarını da yanına alarak sık sık bölgeye gitti. 5 evlat annesi bir hanım olarak evlatlarına bu eserin önemini anlattı. Genç Ali Paşa, karısının adının bir abideye kazınmasını gururla izlese de, hanedan mensubu olmanın getirdiği bu ebedi imtiyazın karşısında kendi isminin sadece bir dipnot olarak kalacağını hissetmekten geri duramadı. Ancak bu, devletin sarsılmaz hiyerarşisinin bir gerçeğiydi.
Çeşme tamamlandığında Padişah 3. Ahmet'in de katıldığı görkemli bir açılış merasimi tertip edildi. Dualar eşliğinde musluklardan su akıtıldı. İlk suyu hünkâr, ardındansa Ümmü Gülsüm Sultan içti. Halkın hayır duaları mahallede yankılanırken, Sultan adının taşa kazınmış halini gördüğünde gözleri buğulandı. Kitabede 1728 tarihi ve kendi ismi gururla duruyordu. Ertesi gün çeşmeyi tekrar ziyaret ettiğinde yaşlı bir kadının su içip ruhuna şadlık dilediğini duydu. Daha hayatta ve 20 yaşlarında olmasına rağmen halkın zihninde bir efsaneye dönüştüğünü fark etti. Ali Paşa bu durumun adını ölümsüzleştirdiğini söylese de Ümmü Gülsüm Sultan içinde ince bir hüzün taşıyordu. İnsanlar bu taş abideden su içecek, ismini bileceklerdi. Lakin gerçek Ümmü Gülsüm'ün neler hissettiğini, nasıl bir ömür sürdüğünü ve kalbindeki fırtınaları asla tanımayacaklardı. O artık bir isim ve bir hayırdan ibaretti. İstanbul semalarında 1729 yılına girildiğinde ağır ve kasvetli bir hava hakimdi. Halk huzursuzdu. Lale Devri'nin görkemli şenlikleri ve inşa edilen kasırların ışıltısı devam ediyordu. Ancak sokaklardaki memnuniyetsizlik her geçen gün artıyordu. Saraylar yükselirken halkın en temel ihtiyacı olan ekmek, bulunması güç bir cevhere dönüşmüştü. Ümmü Gülsüm Sultan, çarşı ve pazar yerlerindeki fısıltıları işittiğinde durumun vehametini kavradı. İnsanlar sarayın ziyafetleriyle kendi darlıkları arasındaki uçurumdan yüksek sesle bahsetmeye başlamıştı. Bu sözler sultanın zihninde huzursuz bir yankı uyandırdı. Ali Paşa da endişeliydi. Amcası Nevşehirli damat İbrahim Paşa bu devrin mimarı olarak halkın öfkesinin tam merkezindeydi. Paşa bir akşam zevcesine kötü haberlerin yaklaştığını ve büyük bir huzursuzluğun kapıda olduğunu fısıldadı. Ümmü Gülsüm Sultan bir zamanlar Sadabat Kasrı'nın bahçelerinde hissettiği o kısa süreli özgürlük anlarını hatırladı. O vakitler dışarıdaki hayatın ne denli zorlu olduğunu fark edememişti. Şimdi ise Valide Sultan'ın uyarıları kalbindeki korkuyu iyice büyütüyordu. Büyükannesi halkın öfkesi uyandığında padişahların bile güvende kalamayacağını hatırlatmıştı. Babası Padişah 3. Ahmet'in akıbeti sultanın uykularını kaçırmaya başlamıştı. 1730 yılına girildiğinde fısıltılar yerini açık bir başkaldırıya bıraktı. Patrona Halil adındaki bir neferin önderliğinde halk organize olmaya başlamış, sadrazamın ve mevcut düzenin değişmesi yönündeki haykırışlar saray duvarlarını aşmıştı. Ali Paşa, amcasının ve ailesinin akıbeti için derin bir kaygı duyuyordu. Osmanlı nizamında mühim bir devlet adamının düşüşü tüm yakınlarını fırtınanın içine çekerdi. Kadırga Sarayı'nın odalarında bekleyiş sürerken Ümmü Gülsüm Sultan, 5 evladının masum uykularını izleyerek Yaradan'a yakardı. Dışarıdaki rüzgar pencereleri titretirken sanki yaklaşan fırtınanın haberini veriyordu. Ali Paşa, ailesini korumak adına elinde kılıcıyla nöbet tutarken zevcesine ne olursa olsun birlikte kalacaklarına dair söz verdi. Ancak İstanbul karanlığa bürünmüştü ve patrona Halil isyanı olarak tarihe geçecek o büyük kasırga kopmak üzereydi. Ümmü Gülsüm Sultan'ın o zamana dek bildiği hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. İstanbul semalarında 1730 yılının Eylül ayına denk gelen o karanlık gecede adeta kıyamet koptu. Patrona Halil ve beraberindekiler ellerinde meşalelerle sokaklara döküldü. Şehrin dört bir yanından yükselen nida sesleri saray duvarlarında yankılanıyordu. Halk uzun yılların biriktirdiği huzursuzluğu sokaklara taşımıştı. Ümmü Gülsüm Sultan, gecenin derin sessizliğini bozan uğultuları duyduğunda pencereye koştu. Uzaktan yükselen dumanları ve yaklaşan kalabalığın öfkesini gördüğünde kalbi hızla çarpmaya başladı. Beklenen o büyük fırtına nihayet kapıya dayanmıştı. Genç Ali Paşa hemen uyanarak zevcesini pencereden uzaklaştırdı ve hızla kılıcını kuşanıp tedbir almaya başladı. 5 evladını güvenli bir odaya toplayan Ümmü Gülsüm Sultan, korku dolu gözlerle kendisine bakan Mehmet, Mustafa, Ahmet, Osman ve küçük Ayşe'yi teskin etmeye gayret etti. O gece İstanbul'da devir değişiyordu. İsyancılar Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın konağına ulaşmış ve Lale Devri'nin bu kudretli ismini amansızca hayattan koparmışlardı. Sabaha karşı Ali Paşa'nın kapısına dayanan bir ulak, amcası İbrahim Paşa'nın vefat haberini getirdiğinde
evde derin bir yas havası hakim oldu. Ümmü Gülsüm Sultan, zevcesinin kederini paylaşırken bir yandan da kendi babası Padişah 3. Ahmet için endişeleniyordu. Çok geçmeden 30 yıl boyunca tahtta oturan babasının feragat etmek zorunda kaldığı ve yerine yeğeni Mahmud'un geçtiği haberi saraya ulaştı. Ancak keder sadece taht değişikliğiyle sınırlı kalmadı. İbrahim Paşa'nın yakını olması hasebiyle genç Ali Paşa da hedef tahtasındaydı. Birkaç gün sonra kapıya dayanan askerler, Paşa'nın patrona Halil'in huzuruna çıkarılacağını bildirdi. Ümmü Gülsüm Sultan, zevcesinin götürülüşünü gözyaşları içinde izlerken, Ali Paşa evlatlarını ona emanet ederek metanetini korudu. Sultan kapı eşiğinde 5 çocuğuyla yapayalnız kalırken, bir gecede altüst olan hayatının ve belirsiz istikbalinin ağırlığı altında Yaradan'a sığındı. Genç Ali Paşa götürüldükten sonra geçen her dakika, Ümmü Gülsüm Sultan için bitmek bilmeyen bir ıstıraba dönüştü. Kapının her çalınışında yüreği ağzına geliyor, ya bir ümit ışığı ya da karanlık bir haber bekliyordu. Zaman Kadırga Sarayı'nın sessiz koridorlarında adeta donmuş gibiydi. 10 yaşındaki Mehmet, babasının gidişindeki ağırlığı sezmiş, kardeşlerini etrafına toplayarak annesinin gözlerinin içine bakıyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, evlatlarının masumiyetini korumak istese de içindeki fırtınayı dindiremiyordu. Gece yarısına doğru kapı tokmağının sesi yankılandığında dadının solgun çehresi ve nemli gözleri acı gerçeği bir kılıç gibi sessizliğe vurdu. Ali Paşa, amcası İbrahim Paşa'nın yakınlığı sebebiyle isyanın kurbanı olmuş, hayata veda etmişti. Ümmü Gülsüm Sultan, duyduğu haberle derin bir kedere gömüldü. 6 yıllık kısa ama huzurlu evliliğinin ardından 22 yaşında 5 evladıyla dul kalmıştı. Bir gün evvel vedalaştığı hayat arkadaşının artık bir hatıradan ibaret olması, genç sultanın omuzlarına tarif edilemez bir yük bindirdi. Çocuklarına babalarının ebedi bir yolculuğa çıktığını söylerken, hanedan mensubu olmanın dahi kendisini bu büyük kayıptan koruyamadığını acı bir şekilde fark etti. Ertesi gün Kadırga Sarayı'nın kapısından giren tabut, Ümmü Gülsüm Sultan için Lale Devri'nin tamamen kapanışı demekti. Cenaze merasimini harem dairesinin penceresinden nemli gözlerle izledi. Valide Sultan, torununu teselli etmek için yanına gelip, devletin ve hanedanın ona sahip çıkacağını söylese de, babası Padişah 3. Ahmet'in tahttan indirildiği bu karmaşa döneminde her şey belirsizdi. 40 günlük yaz süreci başladığında Ümmü Gülsüm Sultan siyah yas elbiselerine büründü ve mücevherlerini bir kenara bıraktı. Oğlu Mehmet, babasının hesabını sorma arzusuyla dolup taşarken, Sultan ona adaleti ve babasının nezaketini miras bırakması gerektiğini öğütledi. Artık Kadırga Sarayı'nın odalarında sadece hatıralar ve 5 yetimin geleceğine dair verilen sözler kalmıştı. Karanlık gecede yalnızlığına sarılan Sultan, evlatlarını bu fırtınalı dünyada tek başına büyütmek zorunda kalacağı o zorlu günlerin ilk adımını atmıştı. Kocasının ebedi yolculuğuna uğurlanışının ardından Kadırga Sarayı'na bir kara haber daha ulaştı. Padişah 3. Ahmet tahttan feragat etmek zorunda kalmış ve Şimşirlik mevkisindeki o sessiz odaya kafese yerleştirilmişti. Ümmü Gülsüm Sultan bu haberi aldığında adeta dünyası başına yıkıldı. Hem hayat arkadaşını hem de babasının o koruyucu kudretini aynı fırtınada kaybetmişti. Topkapı Sarayı'na gidip babasına veda etmek, elini son bir kez öpmek istese de saray kapısındaki isyancı nöbetçiler geçit vermedi. "Eski hünkârla mülakat yasaktır," diyerek sultanı geri çevirdiler. Babasını bir daha görüp göremeyeceği meçhulken birkaç gün sonra gizlice ulaştırılan bir mektup yüreğine su serpti. Satırlar babasının elinden çıkmıştı. Ali Paşa'nın vefatından duyduğu derin kederi ve evlatları için hissettiği endişeyi dile getiriyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, babasının "Sen benim gururumsun" deyişine göğsüne bastırırken, satırların gözyaşlarıyla silindiğini fark etti. Kadırga Sarayı'nda hayat her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Artık kulcekli bir padişahın kızı değil, devrik bir hükümdarın dul kalmış evladıydı. Hizmetliler maaş alamadıkları için birer birer ayrılıyor, mutfaktaki ocaklar eskisi gibi tütmüyordu. 5 evladının iaşesini sağlamak imkansız hale gelince,
Tek çare olarak babasını tahttan indiren yeni hükümdar 1. Mahmud'un huzuruna çıkmaya karar verdi. Padişah Mahmud, karşısında gururunu korumaya çalışan bu mahzun sultanı saygıyla dinledi. Ümmü Gülsüm Sultan, merhum Ali Paşa'nın ailesine yönelik siyasi cezalandırmaların masum evlatlarını mağdur etmemesi gerektiğini cesaretle dile getirdi. Hünkâr, çocukların suçsuzluğunu kabul ederek hazineden kısıtlı bir miktar yardımın bağlanmasını buyurdu. Alınan bu miktar 5 çocuğu büyütmek için kâfi gelmese de bir nefes aldırmıştı. Saraya döndüğünde aynadaki aksine bakan Ümmü Gülsüm Sultan, 22 yaşında olmasına rağmen ruhunun ne kadar yorulduğunu gördü. Bir zamanlar Lale Devri'nin o ışıltılı bahçelerinde, Sadabad'ın havuz başlarında koşturan genç kızdan eser kalmamıştı. Babası kafeste, zevcesi ise kara toprakta huzur ararken, o, 5 yetimiyle fırtınanın ortasında dimdik durmaya çalışıyordu. Babasının mirası olan o çocukları iyi insanlar olarak yetiştireceğine dair verdiği sözü bir kez daha yineledi. Ümmü Gülsüm Sultan için 1730 yılının sonbaharı, hayatının en meşakkatli dönemiydi. Artık hanesi sükûnete bürünmüş, 5 evladıyla kısıtlı imkanlar içinde yaşamaya çalışan dul bir kadındı. Kadırga Sarayı'ndaki görkemli günler geride kalmış, hizmetlilerin çoğu ayrılmıştı. Yanında sadece sadakatinden sual olunmayan 2 yaşlı dadı kalmıştı. Evlatları babalarının yokluğunu her geçen gün daha derinden hissediyordu. Küçük Ayşe henüz yolun başındaydı ve babasının ne zaman döneceğine dair soruları sultanın yüreğinde ince bir sızı bırakıyordu. 11 yaşına basan Mehmet ise vaktinden evvel büyümek zorunda kalmış, kardeşlerine kol kanat germeye çalışıyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, oğlunun bu çabasını izlerken ondaki cevheri görüyor, ancak bu ağır sorumluluğun bir çocuk kalbi için nedenli büyük olduğunu düşünerek kederleniyordu. Bir gün evlatları eğitim alma arzularını dile getirdiklerinde, Ümmü Gülsüm Sultan büyük bir çaresizlik hissetti. Haklıydılar. Babaları genç Ali Paşa hayatta olsaydı, oğullarını en iyi medreselerde yetiştirirdi. Kendi imkanları tükenmiş olsa da, evlatlarına bir çözüm bulacağına dair söz verdi. Bu sırada isyanın fırtınasında hayat arkadaşını kaybeden ablası Hatice Sultan ziyarete geldi. 2 kardeş 1724 yılındaki o görkemli üçlü düğünü ve umut dolu hayallerini yad ederek birbirlerine sarıldılar. 6 yılın ardından gelen bu yalnızlık, her ikisi için de kaderin ağır bir imtihanıydı. 22 yaşında dul kalmış bir sultan olarak, devlet gelenekleri gereği ikinci bir izdivacın zorluğunu biliyordu. Bir gece rüyasında Ali Paşa'yı hayata veda etmeden önceki o zinde ve güleç haliyle gördü. Paşa'nın kendisine güven telkin eden fısıltılarıyla uyanan Ümmü Gülsüm Sultan, evlatları için daha metanetli olmaya karar verdi. Ellerinde kalan son mücevherleri ve kıymetli eşyaları elden çıkararak Mehmet, Mustafa, Ahmet ve Osman'ı medreseye yazdırdı. Küçük Ayşe için de edep ve sanat dersleri verecek bir hoca tayin etti. Akşam vakitleri kandil ışığında toplanıp evlatlarına babalarının merhametini ve nezaketini anlatan Ümmü Gülsüm Sultan, onların mirasını yaşatmak için her türlü fedakarlığı göze almıştı. İçindeki en büyük endişe ise evlatlarını tam manasıyla yetiştiremeden bu fani dünyadan ayrılma ihtimaliydi. Yaradan'a sığınarak onlara güzel bir gelecek kurana dek kendisine güç ve ömür bahşetmesi için her gece seccadesinde dua etmeyi sürdürdü. Ümmü Gülsüm Sultan'ın sıhhati 1731 yılı geldiğinde günden güne bozulmaya başladı. Sürekli bir yorgunluk hissediyor, göğsündeki keskin ağrılar sebebiyle nefes almakta güçlük çekiyordu. Evlatları endişelenmesin diye güçlü görünmeye çalışsa da her geçen gün biraz daha zayıf düşüyordu. Kadırga Sarayı'nın kısıtlı imkanları içinde aylardır kendi payından feragat edip çocuklarını doyurduğu için vücudu bitkin düşmüştü. Bu fedakarlık bir sultanın gururlu duruşunun altında yatan en derin anne şefkatiydi. Bahar geldiğinde Ümmü Gülsüm Sultan artık yataktan kalkamaz hale geldi. Valide Sultan torununu ziyarete geldiğinde onun sararmış çehresi ve bitkin halini görünce büyük bir keder yaşadı.
Bir zamanlar Lale Devri'nin o ışıltılı günlerinde 1728 yılında kendi adına yapılan çeşmenin başında neşeyle duran genç sultanın yerinde şimdi hayatın yükü altında ezilmiş bir hanım duruyordu. Saraydan hemen hekimler ve gıda yardımları gönderilse de sultanın yorgun vücudu için artık vakit çok geçti. Zihni bazen geçmişe gidiyor, Sa'dabad'ın havuz başındaki serin esintiyi veya Ali Paşa ile Kadırga Sarayı'na ilk adım attıkları o umut dolu günü hatırlıyordu. Ümmü Gülsüm Sultan, vaktinin daraldığını hissederek 5 evladını yanına çağırdı. Mehmet, Mustafa, Ahmet, Osman ve Küçük Ayşe annelerinin etrafında toplandılar. Sultan zayıf bir sesle evlatlarına birbirlerine bağlı kalmalarını ve babaları Ali Paşa'nın mirası olan o nezaketi asla bırakmamalarını vasiyet etti. Onları son kez kucaklarken bir zamanlar beşikte kaybettiği ikiz kardeşi Zeynep Sultan'ın kaderini hatırladı. Şimdi kendisi de ebedi istirahatgâhına doğru yola çıkıyordu. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen ruhu koca bir ömrün yorgunluğunu taşıyordu. 1732 yılının Kasım ayında Ümmü Gülsüm Sultan artık son nefeslerini vermekteydi. Rüyasında kendisinden 2 yıl evvel ayrılan Ali Paşa'yı nurani bir ışık içinde gördü. Paşasının kendisine uzanan elini tutarak bu fani dünyadaki tüm acılarına veda etti. 28 Kasım 1732 sabahı 24 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gökyüzü o sabah gri bulutlarla kaplıydı. Sanki İstanbul adına çeşmeler yapılan bu Mahzun Sultan'ın gidişine eşlik ediyordu. Cenazesi büyük bir kalabalıkla kaldırıldı ve mezar kitabesine Padişah 3. Ahmet'in kızı, genç Ali Paşa'nın zevcesi olduğu nakşedildi. 1708 yılında karlı bir kış gecesinde başlayan bu kısa ömür, çocukluktaki nişanlar, genç yaştaki izdivaçlar ve erken gelen ayrılıklarla dolu fırtınalı bir hikayeyi geride bırakmıştı. Ümmü Gülsüm Sultan artık kederden uzak, çok sevdiği hayat arkadaşının yanında huzura kavuşmuştu. Rum Mehmet Paşa mahallesindeki çeşmesinden su içen her yolcu, farkında olmadan onun bu kısa ama fedakarlıklarla dolu hikayesinden bir damla yudumlamaya devam edecekti. Ümmü Gülsüm Sultan'ın fani dünyaya vedası, İstanbul halkı üzerinde derin bir keder bıraktı. Henüz 24 yaşında, hayatının baharındayken, arkasında 5 mahzun evlat bırakarak göçüp gitmesi, sokaklarda yankılanan bir sessizliğe dönüştü. Halk adına yapılan çeşmenin başında toplanmış, fedakar sultanın çektiği zahmetleri ve evlatları için gösterdiği üstün gayreti yad ediyordu. Cenaze merasimi Fatih Camii'nde icra edildiğinde avlu binlerce insanla dolup taştı. Padişah 1. Mahmud, akrabası olan sultanın tabutu başında yerini alırken, kafeste tutulan eski padişah 3. Ahmet, kerimesinin son yolculuğuna iştirak edememenin ıstırabıyla odasında yalnız başına gözyaşı döktü. Tabutun önünde metanetle duran 12 yaşındaki Mehmet, küçük kız kardeşi Ayşe'nin omzuna elini koyarak annesine verilen o ebedi sözü kalbinde tazeledi. Anneleri asla unutulmayacaktı. Ümmü Gülsüm Sultan, ebedi istirahatgâhında 2 yıl evvel ayrıldığı hayat arkadaşı genç Ali Paşa'nın yanına defnedildi. Mezar kitabesine 11 Şubat 1708 ile 28 Kasım 1732 tarihleri kazındı. Padişah 3. Ahmet'in kızı, genç Ali Paşa'nın zevcesi ve 5 evladın fedakar annesi olduğu bakur bir ifadeyle taşa işlendi. Mevsimler geçti, Ümmü Gülsüm Sultan'ın yetimleri büyüyüp birer yetişkin oldular. Mehmet, annesinin vasiyetine sadık kalarak kardeşleri Mustafa, Ahmet ve Osman'ın en iyi şekilde yetişmesini sağladı. Ayşe ise annesinin zarafetini ve asaletini üzerinde taşıyan genç bir hanım oldu. Valide Sultan, torununun evlatlarına her fırsatta annelerinin omuzlarındaki ağır yükü nasıl sessizce taşıdığını ve 2 yaşında başlayan o uzun mukadderatın nasıl bir fedakarlık abidesine dönüştüğünü anlattı. Padişah 3. Ahmet, kerimesinin hasretini ve acısını yüreğinde taşıyarak 2 yıl sonra Şimşirlik'te hayata gözlerini yumduğunda Ümmü Gülsüm Sultan'ın yanına defnedildi.
baba ve kız İstanbul'un bağrında yan yana huzura kavuştular. Rum Mehmetpaşa mahallesindeki Ümmü Gülsüm Sultan Çeşmesi ise yüzlerce yıl boyunca susayanlara can verdi. İnsanlar o çeşmeden su içtikçe saraylarda doğup kısıtlı imkanlar içinde bir gül gibi solan, lakin evlatları için canını siper eden o vakur sultanın ruhuna fatihalar hediye ettiler. Tarih sayfaları belki sadece isimleri ve rakamları yazdı ama Ümmü Gülsüm Sultan'ın sessiz mücadelesi, çocuklarının gözlerinde ve İstanbul'un serin sularında yaşamaya devam etti. 16 yaşında başlayan izdivacından 24 yaşındaki son nefesine kadar süren bu kısa ama derin hikaye, hanedanın en mahzun ve en asil sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı.